Maçlar seviye belirlemek için önemlidir. Fenerbahçe'nin seviyesini nerede görüyor ve ne tür dersler alınması gerekiyor bizle paylaşabileceği elbette. So, coach, today you played against one of the candidates in champion candidates in Premier League, and also we can say that in Europa League they are the favorites. So it was important to respond them the same way, physical wise, respond them the same way. So these kind of matches are important to define the level of the team. So how do you see the level of the team, and what kind of lessons are you going to take from this match? Yeah, not just physical, not just fighting, because I had now the flash interview. They told me like Fenerbahçe fought very good tonight. Yes, we always fight. This is the basic. It's normal. Otherwise, we don't need to wake up in the morning if we don't fight, especially against this opponent. But in every game, especially the Super League, if you don't fight, no chance. But tonight it was more than fight. You know, much more. We had a lot of possession. We had a good structure. We created chances. Also, they created chances, because if you play brave, you always concede some spaces. And if you concede some spaces to those guys, yeah, they're gonna use it. So also they had good counter attacks. They played more on counter attack tonight. They waited for us, but we can't change our identity because we have this kind of players. We enjoy to play like this. And to be honest, you know, we analyzed like 6-7 games of Aston Villa. I watched Chelsea, I watched Tottenham, I watched Manchester City, I watched Man United. But I think nobody created that much chances like we created tonight. You know, and this is a good sign, because if you have a really bad day against this kind of opponents, they can really damage you. They can really damage you. But of course, we are not happy about the result. This is the most important thing. We wanted to take 3 points because we want to finish at the top 8. Now I don't know the constellation in the group stage. I think in Bucharest we have our last game of this long group stage. Europa League is tough. We have a short list. It's a problem. We have Matteo out. We have Musaba out. It is how it is. But at the end, we don't need to be happy tonight, but a little bit satisfaction is okay. Excuse me? Suspended. I didn't know. Thank you for the good information. We have to handle it. It is how it is. Sadece fiziksel olarak değil, bugün maç sonu flash röportajda da bana Fenerbahçe çok iyi savaştı dediler ki evet, bunu zaten her maçta her zaman yapıyoruz. Bizim oyunumuzun temeli bu zaten. Eğer savaşmıyor olursak zaten sabahları uyanmamız için bir sebep olmaz bizler için. Her maçta savaşmak istiyoruz. Özellikle Süper Lig'de oynadığımız her maçta savaşmamız gerekiyor ama bugün savaşmaktan da fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Hem topa hakim olduk. İyi bir şekilde pozisyon aldık. Saha içerisinde pozisyonlar ürettik. Tabii ki rakibimiz de pozisyonlar üretti. Çünkü bu tarz takımlara karşı cesur oynarsanız alan bırakıyorsunuz. Bu tarz takımlarda bu alanları kullanmayı biliyorlar. Kontra atak yapma fırsatı yakaladılar. Bugün daha çok kontra atak beklediler zaten. Bizi kontra atak yapmak için beklediler. Ama bizler takımımızın kimliğini değiştiremeyiz. Çünkü hem elimizdeki oyuncuların uygun olan kimlik bu, hem de biz bu şekilde oynamaktan keyif alıyoruz. Onların, rakibimizin yaklaşık olarak 6-7 maçını izledim. Chelsea'ye karşı, Tottenham'a karşı, City ve United'a karşı oynadığı maçları izledik ve bence hiçbir takım bizim ürettiğimiz kadar pozisyon üretemedi onlara karşı, ki bunun da bizler için iyi bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Eğer kötü gününüzde olursanız tabii ki bu tarz takımlar canınızı yakabiliyorlar. Tabii ki bu sonuçtan dolayı mutlu olmamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda en önemli şey 3 puan, ki biz de 3 puanı almak istiyorduk ilk 8'de bitirebilmek için. Şu anda Avrupa Ligi'nde sıralama nasıl bilmiyorum. Bükreş'te son maçımıza çıkacağız. Aynı zamanda kısıtlı bir listeye sahip olma gibi bir durumumuz da var. Matteo ve Musaba listede değillerdi. Ama içinde bulunduğumuz durum bu. Tabii ki mutlu olmamamız gerekiyor ama küçük bir memnuniyet yaşayabiliriz bu durumdan dolayı. Skriniar'ın cezalı olduğunu da bilmiyordum. Bu bilgi için teşekkür ediyorum. Bu durumla baş etmemiz gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bu. Buyurun. Ömer Çelik başlayın, Şafak Spor.
Hocam aslında söylediğiniz gibi Fenerbahçe iyi bir maç çıkardı. Pozisyonlara girdi fakat girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Şimdi de forvet bölgesinde En-Nesyri'nin ayrılma ihtimali konuşuluyor. Forvet bölgesi için hangi profilde bir oyuncu düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. So, Coach, as you have just mentioned, the team played a great game tonight, created a lot of chances, but couldn't use those opportunities. Now there is a possible transfer of Yusuf En-Nesyri. So, what kind of profile will you be looking for striker position? No, Yusuf is our player, you know. I can't comment on rumors as I usually did. He will arrive tonight in Istanbul. I see him tomorrow and we work together. As long as I don't know nothing officially, he's my player and that's it. Yusuf But bizim good try. Yusuf bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Kendisi bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarın kendisini göreceğim. Onun transfer süreciyle ilgili resmi bir bilgim yok benim. Şu anda benim kendi oyuncumu. Erhan Seven, TRT Spor. Hocam Alanya Spor maçında ilk yarı bittikten sonra oyuncu değişikliği ve formasyon değişikliği, diziliş değişikliği ve onun karşılığını skor olarak da aldınız. 3-2'lik bir galibiyet oldu. Bugün de 56. dakikada iki oyuncu değişiklikle birlikte benzer bir şekilde yine üçlü defans ve 3-4-3 oynar gibi oldu. Ben oyunun o sırada kalitesinin ondan sonra kalitesinin yükseldiğini de düşünüyorum ama skor olarak alınmadı. Bundan sonra oyun başlangıcı olarak da her iki maçın da ikinci devrelerindeki iyi oyun düşünerek böyle başlangıç da yapabilir misiniz bundan sonra? Yoksa aynı sistem devam edecek mi? Teşekkür ederim. So, Coach, in the last game against Alanya Spor, after the first half, you made some substitutions and also you changed the formation, and the team managed to turn the game around. And today, in the 53rd minute, you made substitutions and you changed the formation again. You started to play with the back three, and in my opinion, after those changes, the team improved. So, but of course, it didn't reflect on the result, but the performance of the team improved after those changes. So, can you maybe, in the following games, do you think of playing with this formation, starting the games with this formation with back three, or are you going to play with the same system as always? No, look, we didn't play a back three. It looks like, because FA is more a central defender, but FA was right fullback. We are very flexible in the build-up, you know, very flexible. If you play against two striker, I like this 3-1 formation, but not with FA. In Alanya, it's true. In Alanya, we kept FA more as a blocked fullback. Then it was more like a 3 or 4, because on the other side we pushed high Mert. But tonight, no, normally not. And you saw FA also going high, so we played our normal 4-2-3-1, and then we built a 3-1 structure with the 2 sixes. You know, with Fred, with Alvarez, then at the end with Iso. We have the 3-1 with flexible sixes, but not with FA. No, the truth is that Semedo can't play more than 45-60 minutes. He's coming from 6 weeks injury. That's why we can't risk him. Another injury, he's out for the season. We must go slowly with him. So 45 last game Alanya, today 55 I think. Next game, inshallah, he will play longer. Yeah, it's normally. And also Talisca tonight, we could not bring him from the beginning because also Talisca is coming from a big injury. He was out 3.5 weeks for a muscle injury. That's why he played now the cup game, I think 90 minutes. He played the last game 90 minutes. Today it was maximum like 45-30. This is the truth. So sometimes you are obliged also to change. Aslında bugün arkada üçlü oynamadık. Evet, Efe stoper olduğu için aslında stoper gibi gözüküyor ama bugün sağ bek pozisyonunda oynadı. Bizler oyun kurulumunda çok esnek bir görüntü sergiliyoruz saha içerisinde. Özellikle rakip 2 forvetle geldiği zaman arkada 3+1 pozisyonunu almayı tercih ediyoruz. Ama Efe olduğunda bunu yapmıyoruz. Evet, Alanya maçında birazcık Efe daha sabit, geride fix kalan bir bek gibi oynadı. Dolayısıyla üçlü gibi gözüktü. Çünkü Mert Müldür'de öne gitmesini istedik. Mert Müldür öne çıktı ama bugün bu şekilde değildi. Efe normal bir bek gibi oynadı. Zaman zaman öne de çıktı. Bugün normal 4-2-3-1 formasyonunda oynadık Efe'de girdikten sonra.
Geride 3+1 pozisyon alıyoruz öne çıktığımız zaman. 2 altımız Fred ve Alvarez ve oynadığı zaman İsmail. 6 numaralarımızı esnek bir şekilde kullanıyoruz. Efe'yi sahaya sürdüğümüzde bu şekilde kullanmıyoruz kendisini. Semedo'nun sakatlıktan gelmesi sebebiyle yaklaşık 6 haftalık uzun bir sakatlıktan çıktı. Dolayısıyla yaklaşık olarak 45 ila 60 dakika oynayabilecek durumdaydı. Onu riske edemezdik çünkü sakatlığı tekrar ederse sezonu kapatabilir. Dolayısıyla adım adım gitmemiz gerekiyor. Onu Alanya maçında 45 dakika oynattık. Bugün de 55 dakika oynadı. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha da uzayacak. Bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Talisca'yla da bugün başlama imkanımız yoktu. Çünkü kendisi de büyük bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 3,5 hafta takımdan ayrı kaldı. Kupa maçında 90 dakika oynamıştık. Sonrasındaki lig maçında 90 dakika oynatmıştık kendisini. Dolayısıyla bugün oynayabileceği maksimum süre aşağı yukarı 45-35 dakikalardı. Bazen bu duruma bu tarz değişiklikler yapmaya mecbur kalıyorsunuz. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam bugün İsmail oldukça iyi bir performans gösteriyordu aslında. Fred de bir o kadar gününde gözükmedi bugün. İsmail'i oyundan alıp Fred'i oyunda tutma kararınızın nedenlerini açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim. So coach, in my opinion, today Ismail was performing very well, and in my opinion, Fred didn't seem as good as he was not in his best performance. So what was the reason behind that decision of taking Ismail out but not Fred? No, I agree on Izo. It was not a decision against Izo. We wanted to bring Alvarez because it's the same. He's out since 6 weeks. He needs rhythm because we need all the players. So it was the decision was difficult, Fred or Izo. I think that Fred was good inside this kind of quarterback position in front of the defense. He contributed a lot of last passes, and we wanted to be more brave. But I agree, it was not easy. Fred or Izo, we decided more for the offensive way. Of course, Izo played very good, really aggressive, won a lot of balls. But Fred has also a good performance, good left foot, good vertical passes, and we needed a goal. That's why I stood more with the playmaker, let's say, more with this profile. But you are right, it could have been also the other one. İsmail konusundaki yorumunuza katılıyorum. Aslında bu karar İsmail'e karşı alınmış bir karar değildi. Alvarez de yaklaşık 6 haftalık bir sakatlık yaşamıştı. Onun da ritim kazanması gerekiyordu. Aslında bu kararı vermek bizim için zordu. Fred mi çıkacak, İsmail mi çıkacak? Ama Fred topla birlikte rakip savunmanın üzerine gitme konusunda iyi. Bugün de pek çok son pas verdi o bölgede. O sırada biz cesur olmak istedik. Tabii ki kolay değildi. Fred mi çıkacak, İsmail mi çıkacak? Ama biz birazcık daha ofansif bir karar almak istedik. Çünkü topla belirtmiş olduğum gibi çok iyi rakibin üzerine gidebiliyordu. İyi bir sol ayağı var, dikine paslar atabiliyor ve bizim de gol atmamız lazımdı. Birazcık daha oyun kurucu özelliği olan o bir oyuncuyla devam etmek istedik ama belirtmiş olduğum gibi İsmail hakkındaki yorumunuza katılıyorum. Karar tam tersi de olabilirdi. Son bir soru alalım. Buyurun. Cumhuriyet Gazetesi Taylan Gülkanat. Hocam ilk 8 şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Coach, so how do you see the chance of Fenerbahçe to finish the league phase in the top 8? League phase. I don't know the consolation, honestly. I don't know the other results. Anyway, we want to win the last game. So if we are in the top 8, we avoid these 2 games. If not, we have to play these 2 games. We played. It's no problem. It's not that we don't want to play, but of course, if we can finish top 8, it's better for us because we have a really tough schedule, really tough. But it is how it is. It's nice. 1 game more here at home for our fans. It's okay. It's no problem. Sorun yok. Şu anda sıralamayı bilmiyorum. Diğer maçların sonuçlarını bilmiyorum ama ne olursa olsun zaten bizler son maçımızı kazanmak istiyoruz. Eğer ilk 8'de bitirebilirsek o zaman bir tur atlayacağız. Eğer ama bu turu atlayamasak da bizler için problem değil. Bizler oynamak istemiyor değiliz ama ilk 8'de bitirmek bizler için daha iyi olur. Çünkü zorlu bir takvimimiz var. İçinde bulunduğumuz durum bu. Tabii ki o turu da atlayamazsak bizim için şöyle bir güzelliği olur. Evimizde bir maç daha oynarız taraftarlarımızın önünde. Bizim için problem yok. Çok Problem yok. arkadaşlar. He must translate my Turkish. It's a bad sign for me. You also said no problem in English. Top. Very focused. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler İyi akşamlar. arkadaşlar. İyi akşamlar.